Maymunlar Cehennemi Yeni Krallığı 2017'deki filmden nesiller sonra geçiyor. 2011'de Maymunlar Cehennemi'nin Yükselişi adlı filmde Sezar adlı bir maymunla tanışıyorduk. Ve o bir deney maymunuydu. Ve maymunların insanların esaretinden kurtulmasının önündeki engelleri de kaldıran ilk adımı atıyordu. Ve sonra Sezar ilerleyen bölümlerde bir efsane haline geldi. İşte bu filmde Sezar'ın ölümünden nesiller sonra genç bir maymunla tanışıyoruz. Bu genç maymun aslında tarihini bilmiyor. Fakat Sezar'ın adını ve liderliğini kötüye kullanan başka bir maymunlar grubu tarafından köyü yakılıp yakınları kaçırıldığında çıktığı serüvende tarihini öğreniyor. Yani kendi yaşadığı kapalı toplumdan aslında dünyaya açılıyor ve bu dünyada insanla tanışıyor. Ki insanla teması o güne kadar hiç olmamış. Çünkü insanlar maymunların yönettiği dünyada uzak ve karanlık noktalarda saklanmak durumunda kalmışlar. Yani insan eliyle yok edilen uygarlıkta insanların sayıları çok azalmış, maymunlar da hüküm sürüyorlar. Genç yönetmen Westphal dramatik yapıyı son derece ağırbaşlı anlatmış ve size serüven sinemasının bütün lezzetini perdeden aktarmış. İmkanınız olursa bu filmi IMAX salonlarından birinde seyretmenizi öneririm. Çünkü dev perdede bütün o panoramik görüntünün, renklerin ve hareketin ayrıntılarından çok zevk alacaksınız. Bu haftanın sağlam filmi Maymunlar Cehennemi Yeni Krallığı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Önce bir hatırlatma. Yönetmen Asif Kapadia 2015 yılında Emmy belgeselini çekti ve bu film en iyi belgesel dalında Oscar kazandı. Belgesel filmde Emmy'nin özellikle babasıyla olan problemleri gün yüzüne çıkıyordu. Tek evliliğinde çok sevdiği kocasıyla girdiği uyuşturucu batağı ve sonun başlangıcında kocasının ondan boşanarak başka biriyle evlenmesi ve çocuk yapması, anne olmak isteyip bir türlü olamaması en baskın unsurlardı. Karşımızdaki kurmaca filmde Emmy'nin babasıyla olan ağır problemleri neredeyse hiç yok ve kocasının onu giderek çöküşe götürmesi de oldukça yüzeysel anlatılmış. Belgeselden temeldeki farkları bunlar. Ama tabii kurmaca filmde Emmy'nin ruhu ne kadar yansıtılmış buna bakmak gerekiyor. Emmy çılgınca seven, aşık olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen ve işte tam da bu süreçte o birbirinden müthiş şarkıları üreten bir sanatçı. Marisa Abela. Burada öyle bir Amy Winehouse olmuş ki Amy Winehouse'un kalbini ve ruhunu yansıtması beni çok etkiledi. Amy Winehouse hayranıysanız bence hem belgeselini hem bu kurmaca filmini seyredin derim. Bu filmi öneriyorum ve iyi seyirler diliyorum. Genç evlenmiş, lisede okuyan bir kızı olan, kocası onu aldattığı için boşanmış 40 yaşında bir kadın, 24 yaşındaki bir erkekle aşk yaşarsa neler olur? Ama burada çok önemli bir detay var. Aslında genç erkek ona tutuluyor ve onun peşini bırakmıyor, kadın da karşılık veriyor. Ama daha da önemli bir detay var. Bu genç erkek August Moon adlı çok önemli bir müzik grubunun 5 solistinden biri. Normalde ergenlere hitap eden bu grubun solistiyle aşk yaşayan kadın yargılanıyor tabii ki. Biliyoruz ki adam 40 yaşında, kadın 24 yaşında olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Ama kadınla adam yer değiştirdiğinde bütün acımasız yargılamalar devreye giriyor. Bu nedenle günümüz değer yargılarını herkes açısından masaya da yatırabilen bir film. Yani karşımızda boş bir romantik film yok. Karakterleriyle bize verdikleri mesaj da şu: bu kısa hayatlarda galiba en doğrusu aşkı dilediğiniz gibi yaşayabilmeniz. I know my being happy would piss so many people off. Did I not warn you? People hate happy women. American Horror Story tam 13 yıldır hayatımızda. Siz de benim gibi bu dizinin hayranıysanız en son çekilen 12. sezonunu da ilgiyle seyredeceğinizi tahmin ediyorum.
12. sezon yine gerçekle düşler arasında bir hikaye anlatıyor. Ama bu kez bir farklılık var. Bu sezonda konu birden yıldızı parlayıp çok önemli bir rol kapmış ve onda da başarılı olmuş bir kadın oyuncunun hamile kalma çabalarıyla başlıyor. Hamile kalamadığı için tüp bebek tedavisine başlar. Kocasının desteğiyle bu süreci başlattıktan sonra da artık hayatı asla eskisi gibi olmayacak. Bir yandan kapılar önünde birer birer açılırken diğer yandan da hamile kalmasıyla başlayan tam bir kabus sürecinin içine girecektir. Çünkü karnında taşıdığı tırnak içinde bebek çok değerlidir. American Horror Story'nin 12. sezonu bir annenin hamilelik sürecini ele aldığı için son derece hassas ve narin bir şekilde ilerliyor. Diğer sezonlarda olduğu gibi yine sert ama bu sertlik bu kez daha çok psikolojik gerilim türünde. American Horror Story'nin 12. sezonunu kaçırmamanızı öneriyorum.